Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Granada'dayız. Granada'nın en güzel yerlerinden birinde arkamda Elhamra Sarayı'nı görüyorsunuz. Burası Meskute Ulu Cami. Onun da manzarası çok güzel. İsterseniz caminin içinde ziyaret edebilirsiniz. Bu videoda sizinle birlikte Granada sokaklarında dolaşacağız. Daha sonra da Elhamra Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Hadi o zaman Granada turumuz başlasın. Evimize geldik. Şimdi size mini bir ev turu yapalım. Granada'daki evimiz. Girer girmez bizi şöyle bir yer karşılıyor. Girişte bir oturma alanımız var. Küçük bir 2 kişilik koltuğumuz var. Televizyon, yemek alanı. Burada da işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer mutfak aletlerimiz bulunuyor. Şöyle buradan hemen bir banyoya gidelim. Selam. Ben de şu anda sizinle görüyorum banyoyu. Işıklarımızı açalım. Şöyle küçücük bir banyosu var gördüğüm kadarıyla. Tekrar salona geliyoruz ve ufak bir salon zaten. Burası da hemen dış kapımız. Şöyle bir yatak odası kısmı var. Evet, burası da uyku köşemiz. Granada'daki evimizin turu sona erdi arkadaşlar. Bu kadar da. Bir de balkon kısmımız var. Şu da zaten sokağın adı. Şöyle hemen sokağı gösteriyorum. 1. katta bizim evimiz. Biz bu grubun daha önce Barcelona'daki evinde de kaldık. Şimdi Granada'daki evinde kalıyoruz. 2 gün sonra da Madrid'deki evini de tuttuk. Çünkü biz Barcelona'da memnun kalmıştık genel olarak. Ev turu da bu kadardı. O zaman Granada'yı gezmeye devam edelim. Granada'da evden çıkar çıkmaz böyle bir pazar yerine denk geldik. Burada birçok sergi açılmış. Hemen şöyle kısaca bir bakalım dolaşmadan önce. Böyle güzel resimler yapılmış. Bizim evimiz Katedral Meydanı'na çok yakın. Hemen şu karşıdaki sanıyorum katedral. Zaten tuttuğumuz evde şu karşı binanın yan tarafındaki apartman. Çok güzel bir yer. Bayağı güzel bir hava var bu arada. Bayağı tatlış yerleri geziyoruz. Böyle standların arasında. Meydanı da çok sevdim. Çok güzel bir yere benziyor. Şimdi biz yemek yiyelim. Ondan sonra da Albaycin Mahallesi'ne doğru çıkmayı planlıyoruz. La Piccola Carmela diye bir restorana geldik. Bir İtalyan restoranı. 2 tane sangria söyledik. Bize şöyle bir şey getirdiler hemen. Daha tadına da bakmadık. Bir tane de pizza yiyeceğiz. Değişiklik olsun dedik. İleride bir bar var. Aslında oraya gitmek istedik ama orası şu anda bayağı kalabalıktı. Ama oraya da bir ara gideceğiz. Size gösteririm. Orası bayağı ünlü bir yer. Şimdi vejetaryen pizzasını bekliyoruz. Pizzamız da geldi. Vejetaryen pizzanın buradaki fiyatı da 13.90. Şimdi bize afiyet olsun. Hesabımızı da istedik. Totalde ne kadar tutmuş? 25.60. Cannoli aldık. 2 tane sangria, bir tane de pizza. Ödeme zamanı. Albaycin Mahallesi'ne doğru giderken Piazza Nuova'nın önünden geçtik. Biraz önce yemek yediğimiz yere zaten çok yakın. Bu arada şöyle etrafı göstereyim. Tatlış da bir yer. Şimdi işte mahalleyi dolaşmayı düşünüyoruz. Yukarılara doğru çıkıyoruz bakalım. Burası Santa Ana Kilisesi. Burada sokakların tatlışlığını gösteriyorum. Bayağı eski tarzda evleri var. Güzel sokaklardan yürüyoruz. Mahalleyi turlarken şöyle city turlarla karşılaştık. Bazı şehirlerde bunun benzerlerini görüyorsunuz. Hani Paris gibi şehirlerde de farklı varyasyonlarında var. Güzel, bu şekilde de gezmek güzel. Ben bakmadım fiyatlarına ama böyle sizi gezdiriyor. Eğer yürümekte yokuş yukarı falan çıkıyoruz çünkü sürekli. Zorlanıyorsanız bunlardan birine binebilirsiniz. Şimdi biz böyle mahalleleri turlayacağız. Bu tarafta bir hamam varmış. Oraya doğru bakmaya gidiyoruz. Burası da Arap Hamamı ya da El Bañuelo diye geçiyor. Hamam bayağı eski. Katolik hükümdarları İspanya'daki bütün Arap hamamlarını kapatmış. 500 yıl sonra Granada'daki hamam Al-Andalus yeniden hizmete açılan ilk hamam olmuş. İçeride İslam mimarisinin yarattığı huzurlu bir atmosferle isterseniz hamam keyfi de yapabilirsiniz. Salı ve cumartesi arası 10 ile 14 arasında hamam açık. Albaycin Mahallesi'nde geziye başlarken zaten ilk göreceğiniz yerlerden birisi de hamam oluyor. Burası da Carrera del Darro 31 numara, eğer merak ederseniz. Zaten size üstünden geçtiğimiz köprüyü de göstermiştim. İsmini de ekliyorum şimdi.
Albayçı Mahallesi'ne geldik. Karşımda Elhamra manzarası var. Şimdi hemen arkamda size göstereyim. Buranın özelliği de bembeyaz arkamdaki gibi evleriyle meşhur bir mahalle. Şimdi biz sokakların arasında birazcık turlayacağız. Daha sonra da size bu Elhamra manzarasını göstermeyi düşünüyorum. Albayçı Mahallesi'nde yukarılara doğru tırmanırken San Nicolas gözlem noktasına çıkıyoruz. Orası seyir tepesi gibi bir yer. Öyle güzel bir manzarası var. Zaten karşımızda şimdiden çok güzel manzaralar çıktı bile. Evet, sarıyı böyle kocaman karşımızda görmek de çok güzel oldu. Elhamra manzaralı tırmanışlarımız devam ediyor. Ama şu manzara için değer. Çok güzel gözüküyor gerçekten. San Nicolas manzara noktasına geldik. Hem tam karşıda da Elhamra Sarayı'nı görüyoruz şu anda. Burası bütün şehri gören bir yer aynı zamanda. Yalnız şöyle bir kalabalık da göstereceğim size. İşin görünmeyen tarafı da bu. Şu anda daha akşam gün batımı olmamasına rağmen saat 3.30-4 arasında bu kalabalıktayız. Ama manzarayı diyecek yok. Güzel bir manzara izlemek için bu kadar yokuş yukarıya çıkmanız gerekebilir. San Nicolas Tepesi Elhamra'yı görebileceğiniz en güzel nokta. Kesinlikle burayı haritanızda işaretleyin ve bu noktaya özellikle gün batımında gelin. Burada müzik de çalıyorlar. Gayet güzel bir izleme noktası ve fotoğraf çekilme noktası var. Balkon San Nicolas'ta oturduk. Burada bir şeyler yedik. Şimdi de çay içiyoruz. Kahveyle içtik biraz önce. Çünkü buranın manzarası çok güzel. Yine Elhamra Sarayı'ndan ayrılamıyoruz. Biz oraya karşı oturmuşken göstereyim istedim. Fiyatları da aslında çok pahalı değil. 3 euro espresso, 4,5 euro da cappuccino. Yine burada çok güzel böyle bir manzara noktasında olduğu için gelip dinlenebilirsiniz. Bunun hemen zaten karşısında da San Nicolas izleme noktası bulunuyor. Orası da manzara noktası. Ücretsiz de oradan da izleyebilirsiniz. İkisi de aynı manzaraya sahip. Aman biz çayımızı içmeye devam edelim. San Nicolas izleme noktasının hemen yanında Meskuta Ulu Camii bulunuyor. Şu anda onun bahçesindeyiz. Eğer açıksa içeriye de girip bakmayı düşünüyorum. Bu arada Ulu Cami'nin manzarası da yine aynı şekilde Elhamra manzarası. Size küçük bir tüyo vereyim. San Nicolas Tepesi hemen yan tarafımızda ve inanılmaz bir kalabalık var. Buraya caminin olduğu yere gelin ve buradan çok daha sakin, hiç kimse olmadan rahat rahat fotoğraflarınızı çekilin ve gidin. Hazır gelmişken camiyi de ziyaret edin tabii ki. Burası güzel bir yer ve sakin. Sokaklarında yine bolca otantik kıyafetler satan dükkanlar var. Şu anda katedrale yakın sokaklarda geziyoruz. Böyle üstleri hep sıcağa karşı tentelerle kapatılmış. O anlamda çok tatlış. Şimdi Decathlon'a uğradık. Decathlon'dan bir şeyler aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkamda Granada Katedrali var. Şimdi oraya bakacağız. Giriş 5 euro. Pazar günleri öğleden sonra 3 gibiydi sanıyorum. 6 arası ücretsizdi giriş. Şimdi katedralin önündeyiz. Bir içeri bakalım diyoruz. Bu katedralin etrafındaki evler de bence çok tatlı. Genel olarak İspanya'nın böyle balkonlu evleri var. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Bakın katedralde bayağı bir büyük ve gösterişli gözüküyor. Hadi içine bakalım. Bu arada fiyat güncellemesi giriş 6 euro olmuş. Ben de şimdi gördüm. Bir içeri giriyoruz. Şurada da katedralin planı var. İsterseniz QR kodlu bir bilet veriyorlar. Oradan QR kodu okutup app'i indirebilirsiniz. Orada İngilizce ve İspanyolca seçeneğinden burayı dinleyebilirsiniz.
Yapımına 1500'lü yıllarda başlanıp 1700'lü yıllarda bitirilmiş. Kraliçe Isabella tarafından başlatılmış. Burası dünyanın 4. büyük katedrali. İçerisi hem gotik hem de barok mimarinin özelliklerini taşıyor. İçeride de böyle çok detaylı işlemeler var. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Şimdi ben size onların da detaylarını gösteriyorum. İçeriye aynı zamanda İspanya'nın birçok kral ve kraliçesi de gömülmüş. 2. Filip'e kadar zaten kral ve kraliçeler buradaki katedralin içerisine gömülüyormuş. 2 tane de büyük kitap koymuşlar ama kitaplar gerçekten herhalde 1 metre, 1,5 metre boyunda falan. Dev gibi de yazıları var. Tabii yazılarını şu anda maalesef anlamıyorum. Yanında da bir bilgi yok ama oldukça ilginç. Bir de içeride bir tane büyük defter gibi bir şey var. Kronolojik olarak buranın tarihini anlatıyor. O da gayet ilginç. Ona da bakabilirsiniz. Sokaklarda bir de sizin aniden fotoğrafınızı çeken ve sonra onları bu şekilde gazete gibi eski bir kağıda basan kişiler de var. Katedralin hemen arka tarafında da Medrese Kültür Merkezi diye bir yer var. Kapıların detayları ve içerinin güzelliği de gerçekten çok hoş. Mağrip desenleri etkisi burada da var. Burası Arap Baharat Pazarı diye geçiyor. Birçok otantik ürünün olduğu bir pazar yeri diyebiliriz. Buraya gelmişken Granada'ya hemen katedralin arkasındaki bu yeri de kaçırmayın. İlk önce kapıdan girdiğinizde böyle bir meydanla karşılaşacaksınız. Tabii gördüğünüz gibi çok turistik, çok kalabalık. Meydan kısmı güzel. Sonra da ara sokaklara giriyorsunuz ve buralarda da böyle eşyaları görebiliyorsunuz. Duvarları da yine klasik mavi seramik işlemeleriyle kaplı. Böyle içeride çantalar vesaire, genellikle daha çok böyle Fas tarafına benzer ürünler var. En küçük yandan asmalı çantalar 15 Euro'dan başlıyor, sorduk. Terlikler vesaire satıyorlar. Onlar da 10 Euro. Mesela hemen karşımdakiler, şu cüzdanlar 2 Euro gibiymiş. Böyle birçok ürün var içeride. Gelip bence biraz pazarlık yapmak gerekir. Çünkü söyledikleri fiyat bir tık bana pahalı geldi. Granada'da Corral del Carbon yani kömür deposunun önündeyim şu anda. 14. yüzyılda Arap egemenliği döneminde kömür deposu olarak kullanılmış. Daha sonra Katolikler burayı aldığı zaman han olarak yani bir ev olarak kullanılmış. Şu anda ise turizme açılmış durumda ve ücretsiz gezebilirsiniz. Hemen ana caddenin yakınında bir yer. Ayrıca katedrali de birkaç dakika yürüme mesafesinde. Hadi şimdi oraya gidelim. Zaten henüz önündeyken bile dış işlemelerinden buranın Arapların egemenliğinde olduğunu bir dönem anlıyorsunuz. Emevi döneminden kalma. Çok güzel bir yere benziyor. Hadi içine girelim. Deposu olarak kullanılmak için de oldukça güzel bir yere benziyor. Han ve ev olarak da kullanılmış dediğim gibi. Daha sonra Granada'nın en iyi korunmuş eski yapılarından biri olduğu için turizme açılmış. Çünkü çok eski ve çok tarihi. Aynı zamanda dediğim gibi günümüze korunmuş bir şekilde gelebilmiş bir yapı.
Granada'nın meşhur meydanlarından biri Kaotika Isabella Meydanı. Aynı zamanda birçok belediye otobüsünün de ana duraklarından biri. Hemen şöyle yan tarafta da inanılmaz güzel işlemelerle süslü ve üstünde de kocaman bir kartal heykeli bulunan bir bina görüyoruz. Hayes Katolikos Caddesi'nde bu güzel yeri de görebilirsiniz. Burada övülen yerlerden biri Bodegas Castaneda tapas barlarından biri. Şimdi geldik bakalım nasılmış. Bodegas ünlü olduğu kadar da bayağı kalabalık bir yer. Şimdi bakın sıra bekliyoruz yani. Hazır şurada da menüsü var. Size de göstereyim. Ekranı durdurup menüyü inceleyebilirsiniz. Bodegas'a bir sıra bekledik. Şu karşıda görüyorsunuz. Oturduk. Böyle bir mekan. Dışarıda da içeride mekanın masaları var. Bizim oturduğumuz yerde karşı dükkanı aynı işletmeye ait. Vızır vızır çalışıyorlar. Biz şimdi bugün 2 tane sangria istedik. Bir tane burratalı salata, oxtail, öküz kuyruğu ve oktopus aldık. Bugünün menüsü zaten ahtapotmuş. O yüzden direkt ahtapotu öneriyorum dedi. Ama öküz kuyruğu da buranın en meşhur yemeklerinden biri. Denemek için ikisini de söyledik. Ortaya bir de salata söyledik. Önce devasa burrata tabağımız geldi. Şimdi salatamızı yiyelim. Öküz kuyruğu geldi. Bunu da bayağı büyük bir şey. Bu kadar büyük beklemiyorduk açıkçası. Hani ortaya 2 kişilik bunları paylaşımda alıyoruz ama bundan sonra ahtapot gerçekten çok gelecek. Bakalım nasılmış tadı. Ahtapot da geldi. Masamızın çokluğuna bakar mısınız? İnanılmaz çok ama hadi bakalım. Günün menüsünde ahtapot da varmış. Son günümüzde Granada'da yemeklere doyduk arkadaşlar. Şimdi tadlarına bakıyoruz. Bu arada bu etin tadına baktım. Bayağı yumuşakmış arkadaşlar. Yumuşacık bir et geliyor yani. Biraz yağlı şu kısımlar. Çok da güzel pişmiş. Gayet hani leziz bir yemek olduğunu söyleyebilirim. Bunu deneyin mutlaka. Plaza Nueva'da C34 nolu minibüsler Sacramento'ya gidiyor. Şimdi ona biniyoruz. C34 nolu minibüse bindik. Sacramento'nun son durağında biz indik. Sacramento 69 diye geçiyor sanıyorum durağı da. Buradaki amaç şu mağara tarzı evleri görmek. Burası bir nevi Çingene Mahallesi de diyebiliriz. Sanıyorum Romanların buraya geldiği zaman oturdukları bir bölge olmuş. Aynı zamanda flamenco'nun farklı bir versiyonu da bu bölgede yapılıyor. Hatta burada flamenco ile işte Arapların kültürü de karışmış ve dediğim gibi farklı bir varyasyonu burada yapılıyor. Arkamda da Museo del Zambra var. Burada yapılan flamenco gösterisine Zambra deniyor. Burada Arap kültürüyle birlikte Roman kültürünün karışmasından Zambra'nın oluştuğu söyleniyor. Bu tarz yerler var. Yukarıda bir yerde de flamenco müzesi var. Orayı da görebilirsiniz. Hatta vaktiniz olursa kesinlikle burada gelin bir Zambra gösterisi izleyin derim. Sacramento mahallesinden karşıda Elhamra Sarayı'nı yine görebiliyorsunuz. Yine izleme noktalarından birisi de bu tepede bulunuyor. Buradan da gelip aynı şekilde Elhamra manzaralı fotoğraf ve video çekilebilirsiniz. Sacramento sokaklarında dolaşıyoruz. Birçok da müze var. Ortalama olarak girişleri de 5 euro civarında. İsterseniz o müzelere de gelebilirsiniz ama oldukça küçük yerler. Bir de genellikle buradaki evlerin birçoğu da mağara tarzı evlerden dönüştürülmüş. Güzel sokaklardan yürüyoruz. Aynı zamanda şu anda bizim karşımızda da güzel bir Elhamra manzarası var. Onu da görmek için bu taraflara yine gelebilirsiniz. Sacramento bu şekilde tepelik bir alana kurulmuş. Yine beyaz evler, beyaz ve mavi ağırlıklı. Aynı zamanda söylediğim gibi mağara tarzı evlerden oluşmuş. Şöyle ileriye baktığımızda orada da Elhamra manzaramız var. Mirador Mario Maya denilen izleme noktasındayız şimdi. Buradan da çok güzel Elhamra noktası için şöyle oturarak buralarda fotoğraf ve video çekilebilirsiniz. Birkaç tane bu şekilde izleme noktası var. Onlardan çok güzel Elhamra manzarası gözüküyor. Buradan da Mirador Maya'dan da böyle güzel bir manzara var karşımızda.
Evet, şimdi güzel Elhamra manzarasını da gördük. Sacramento'dan iniyoruz. Güzeldi sokakları. Size de geldiğinizde buraları gezmenizi tavsiye ederim.